Evet, bazı dosyaları sildik, tekrar devam edebiliriz. Değer konusunda kaldık. Bizler bir şeyleri değerli bulup o değerli gördüklerimiz için çaba sarf etmiyorsak, bunun için yeterince ya gücümüz yok demektir ya da o şeylere çok fazla değer vermiyoruz demektir ya da kişilere. Fakat bizler değer verirsek sonucunda kendimizi güvende hissedebiliriz. Güven olgusuna ulaşabiliriz ya da insanların güvenini kazanabiliriz. Mesela eşler arasında çok söylenir bu. Adam eve gelir, ev dağınık. Şimdi diyor ki ben diyor bütün gün çalışıyorum, çabalıyorum. Ben diyor bir şekilde değer kazanmaya çalışıyorum. Ve diyor kazandığım bu değeri, mali, menkul fark etmez. Bu değeri ben sizinle paylaşıyorum. Yani ben size değer veriyorum. Para da bir değerdir. Değer veriyorum. Ama bunun karşılığında sen bana bir şey vermiyorsun. Akşam geliyorum, suratın iki karış asık. Sürekli her şeyimi eleştiriyorsun. İş yerinde, ben de iş yerinde zaman geçiriyorum o zaman. Eve gelesim falan gelmiyor diyor adam. Çoğunlukla adamlar çalıştığı için bunu söylüyorum. Ya da kadın da aynı şeyi yapabiliyor bazı dönemlerde. Yani işine daha fazla değer vermeye başlıyor ya da iş arkadaşlarıyla daha çok zaman geçiriyor ve evde zaman geçirmemeye başlıyor. Neden? Çünkü gereken desteği ve gereken değeri evden göremediği için. Kişi kendine değer verdiği için kendisine değer katacak durumların içerisine giriyor ve kendini değersizleştirecek her şeyden uzaklaşmaya çalışıyor. Fakat karşıdaki kişinin tavrına göre şekilleniyoruz zaten. Yani karşımızdaki kişi bize gerçekten değer veriyor olabilir. Fakat bize nedir? İrade, güç gösterisi yapıyordur. Bu kişi belki o değer olgusunu çoktan geçmiş bir insan da olabiliyor. Ama oradaki nedir? Sen bana böyle davranamazsın, sen bana bunu yapamazsın da diyebiliyoruz. Eğer sen bana değer vermiş olsan ben de senden kaçmaya çalışmam. Yani kendimizi uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bize değer veren, bize güven veren, bizi kabul eden, bizi kontrol etmeye çalışmayan insanlara doğru bir yönelim içerisine giriyoruz. O zaman da işin içine ne giriyor? Güven tam tersine güvensizlik, aldatma unsuru giriyor. Yani kişi diyor ki ben kendime değer veriyorum. Ben gereken değeri de çabayı da gösterdim. Ama sen bunu hak etmiyorsun. Hak ettiğine güvenmiyorum. Sana inanmıyorum. Ve senin ne yapacağını da kestiremiyorum. Bugün böyle söylüyorsun. Yarın başka türlü davranıyorsun. Sen bana diyor güven vermiyorsun. Ama sen güven verdin mi? Olay burada. Bizler güven verdik mi? Kişiler nelere güvenir? Birincisi evet bu kişi evine bakıyor der. Para getiriyor der. Buna güvenir. Ama başka kadınlara bakıyor. Ya da beni başkalarına tercih ediyor diyebilir. Bu neden? Sen gereken değeri görmediğin için böyle söylediğini düşünüyorsun. Ama karşıda diyor ki sen bana diyor gereken değeri göstermiş olsaydın ben de başkasına yönelmezdim. Hadi çık işin içinden çıkabilirsen ondan sonra. Yani ikisi de aslında kendi bakış açısıyla haklı. Fakat kişi kendine tamamen değer verdiği için diyor ki beni değerli hissettir. Sen beni değerli hissettirmezsen ben de bu değeri başkasından bulmaya çalışırım. Ya da neden beni değersizleştirdiğini anlayabilmek için başkalarına akıl danışırım. Ama ben kendime değer veriyorum ve kendimi seviyorum. Beni sen sevmiyorsun ama sevenler var. O zaman demek ki sorun sende, bende değil diye düşünüyor. O zaman da ne yapıyor? Karşısındakini değersizleştirmeye başlıyor. Kendine güveni çoğalıyor kişinin. Kendine güvendiği, sana güvenemiyor. O yüzden sana değersiz hissettiriyor. Ya da senin bir şekilde beklentin var, değer görmek adına beklentin var. Senin bu beklentine karşılık veremiyor. O zaman da ne sinirler zıplıyor haliyle. Karşıdakine güvenemediği için kişi nerede kaldın? Saat 3'te gelecektin ama saat 5 oldu. Neredesin? Kiminlesin?
Yani bir sürü sorgu sual oluyor. Telefonlar kontrol ediliyor. Arka planda kulak arkası yapılıyor. Kiminle konuşuyor bu? Güvenmiyorsun çünkü karşıdakine. Çünkü karşıdakine güven vermiyorsun. Belki karşıdaki de sana güven veremedi. Ortada bir güvensizlik var. Yani o sana başka bir konuda güvenmiyor, sen ona başka bir konuda güvenmiyorsun. Ama olay ne? Güven konusu. Yani benim güvenimi hak etmiyor. Ben ona güvendim ama bana gereken değeri göstermedi. Şimdi sen güven almaya çalışıyorsun ama karşılığında değer vermen gerektiğini bilmiyorsun. Bazen eşler gelir bir şekilde terapi gibi ve her zaman erkek olana kadına, kadın olana da adamın haklılığını anlatmaya çalışıyorum. Yani bak sen böyle düşündüğün için bu oluyor. O da böyle düşündüğü için sen böyle düşünüyorsun. O zaman kişiler kendindeki olgunun farkına varabiliyorlar. Yani kişi değer olgusuna çok fazla tutunmuş. Kendine değer vermeye çalışıyor. Karşıdaki ona değer vermediği için alarm çalıyor. Saat kaç olmuş? 5 olmuş. Hay Allah. Yani haliyle güç mücadelesi, güven alışverişi olmadığı için haliyle ne yapamıyoruz? Kabul edemiyoruz, sevemiyoruz ve durumu bir şekilde kontrol etmeye çalışıyoruz ve burada güven unsuru aslında güç unsuruyla da alakalıdır ve bizim gücümüzü, hani biz orada güç tüketiyoruz, güç sarf ediyoruz. İşte sen yanlış yapıyorsun, sen dürüst değilsin, sen ahlaksızsın, sen osun busun. Bir sürü şekle şemale soktuk. Ama sen o kişiye değer vermiş olsaydın zaten bu kelimeleri ona kullanmazdın. Kendine değer vermiş olsaydın zaten o kişiye bu kelimeleri kullanmazdın. O zaman gerek kalmazdı. Yani değer bir beklenti canlar. Sizler beklenti içine girmeyip gereken değeri verin, almak için çaba göstermeyin. Almak için girdiğiniz çaba sizi daha fazla güvensizliğe, daha fazla hazımsızlığa doğru götürecektir. Haliyle gücünüzü de elinizden alacaktır. Böyle bir durum. Sizi güçsüz bırakır yani. Eşinize madem güvenmiyorsunuz, o zaman size değer verecek birisini bulmanız lazım. Öyle değil mi? Yani sizi madem değersiz hissettiriyor, o zaman o kişiyle ne işiniz var? Ama ne? İşte aile o öyle söyler, bu böyle söyler. Vay bana bunu nasıl yapar? Olay güç mücadelesine dönüşüyor. Bir şekilde arsızlığa ya da saçmalamaya doğru da götürebiliyor kişileri maalesef. Ama olay dediğim gibi ikili ve anlayışlı, sabırlı bir şekilde konuşulabilirse o zaman durum bir şekilde dengelenebilir. Sen bana bu şekilde davrandın. Bak ben kendime değer veriyorum. Ve bunun için gereken çabayı da ben gösterdim fakat bu sende yok. Yani senin beni değerli görüp görmemen benim için önemli değil. Ben kendime değer veriyorum ve ben kendime güveniyorum. O yüzden sana bu konularda güvenemiyorum. Eğer sen kendini düzeltebilirsen bu konuyla ilgili o zaman sana güvenebilirim ve seni kabul edebilirim. Yani o zaman beni dördüncü çakraya doğru götürebilirsin. Yani seni sevebilirim. Daha sevgiye gelmedik bakın. Hala alma çabası var. Değer almaya, güvenmeye, kabul etmeye çalışıyoruz. Değil mi? Ama bunu almaya çalışırken de kontrol etmeye çalışıyoruz. Sevmediğin şeyi kontrol edemezsin. Kontrol edebilmek için kendimizi sevmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kendini sevmeyen insan da başkasını zaten sevemez. Şimdi güven duygusunun tezatı aldatılma ve ihanet unsurudur. Yani kişi kendi gücüne ihanet edebiliyor. Kendini değersiz duruma düşürebiliyor. Yani mesela bu kişi bunu yaptı diyor. Ama bunu yaptı derken bir şekilde dedikodu da gene aynı unsurdur. Suçlama yine aynı unsurdur. Haklılık, haksızlık bu alanla ilgili. Yani
sen yanlış yapıyorsun, sen bozuksun, sen kötüsün. Bu kişiler güvenilmez insanlar. İyi de bunu söyleyene nasıl güvenecek insan? Yani kendine güvenen bir insan zaten ulu orta kalkıp da başkalarını kötülemez, kötüleyemez. Çünkü kendine değer vermeyi öğrendiyse onların da başkalarının da değerli olduğu bazı durumlar olduğunu bilir. Demek ki nedir? Aldatılıyorsa bir insan kendine değer vermiyor demektir. Çok fazla şikayet ediyor ve değer görmek için çabalıyor ve bu çabası boş demektir canlar. Kendine değer veren kişi değersiz olduğu ortamdan uzaklaşması gerekirken kendini oraya mahkum ediyor ve gücünü burada tüketiyor. Ondan sonra ben aldatıldım. Ben ihanete uğradım. Kendine ihanet ediyorsun. Kendini değersizleştiriyorsun. Kendine değer veren diğerine de değer verir. Ya da karşındakini değersizleştiriyorsun. Karşındakine güven vermiyorsun. O zaman da ne olur? Başka taraflara doğru kayıyor. Nedir? Geldi kişi 6. seviyeye, 7. seviyeye. O aldatılmıyor mu? O da aldatılabilir. Ama aldatılmak kişinin özdeğer duygusuyla bağlantılı. Aldatıldığını hissetmez. Ya da böyle bir hareket yaptı, onun acizliğidir der. Ben gerekeni yaptım ama demek ki başka bir tarafa gitmek istiyor der. Durumu kabul eder. 4. çakranın üstündeyse. Evet, kabul sevgiyle bağlantılı ve anlayışla bağlantılı. Kabuldeyim diyenler, bu kabul edilebilecek bir şey değil ya da bunu kabul etmek zorundasın diyenler genelde 4. çakraya çalışanlar. Ya da ben kabuldeyim, her şeye güveniyorum, her şeyi seviyorum, bütün dünyaya değer veriyorum, herkes çok değerli, herkes çok güvenli, dünya çok güvenli bir yer diyenler de genelde kabulde olanlar. Kabul etmeyenler genelde güven duygusundan, yani kendine güveniyor ama diğerlerine güvenmeyi tam olarak öğrenememiş. Diğerlerinden güven bekliyor olan insanlar zaten kabule doğru ilerliyorlar ama kabul etmiyorlar henüz. Bu eksiklik. Yani aslında her bir çakrayı geçtiğimiz zaman, mesela değer duygusuna geldiğimiz zaman, değer görmek için dahi çabalamayız artık. Karşıdaki bana değer verirse zaten gerekeni yapar. Biz vazgeçtiğimiz noktada onlar çabalamaya başlıyor. Bu hep böyledir. Biz çabayı bıraktığımızda, hangi noktada çabayı bıraktıysak o noktada bir şeyler dönüşmeye başlıyor. Çünkü biz içeride bütünsel bir durum var, teslim oluyoruz. Evet, kabul ediyorum, kabul etmiyorum. Seviyorum, sevmiyorum. Anlıyorsun, anlamıyorsun. Sen beni hiç anlamıyorsun. Ya da anlatabiliyorum değil mi? Anladınız değil mi? Yani ne? Beni kabul edin. Kabul edilmeye mi çalışıyorum ben bunu söylerken? Yoksa sizin kalp çakranıza mı odaklanmanızı sağlamaya çalışıyorum? Anlayış da burayla alakalıdır çünkü. Anlayış aslında teslimiyetle de bağlantılıdır. Hepsi aslında birbiriyle paralel gidiyor. Yani birisi çok fazla çabaladığı zaman o çaba bittiğinde kendine değer vermesi gerektiğini, en önemli şeyin kendine verdiği değer olduğunu anlıyor. Ve tek çabası nedir ondan sonra? Kendini değersizleştiren ortamlardan uzak durmaktır. Kendi için değerli bulduğu şeylerle ilgilenmektir. Geri kalan çaba biter. Ondan sonra geldi. Değer verdi. Ben o kadar değer verdim. Ama değerimin karşılığını göremedim. Demek ki karşılık beklemişsin. Sevgide de öyledir ya. Ben onu sevdim, o da beni sevsin diye bekleriz.
Ama platonik aşklar var mesela ve en yoğun aşklar odur. Platonik olanlardır. Çünkü karşılığını istemiyorsun. Yani karşılık göstermiş göstermemiş umrunda değil ki. Seni sadece sevmek umrunda. Orada sen kendinle o kadar bütünleşmişsin ki kimi sevdiğinin de önemi yok. Oradaki sevgidir değerli olan. Her hali güzel görünür değil mi? Aşk ne kadar güzel bir şey. Sevmek ne kadar güzel bir şey. İşte bütün ihtiyaçlar sevgisizlikten kaynaklanıyor canlar. Kendini tam anlamıyla seven bir insan zaten değer görmeye de uğraşmaz. Güven vermeye de uğraşmaz. Baktığında ben çabalayın diyorum ama değer vermek için çabalamayın. Değer verdiğiniz için çabalayın. Güven kazanmak için çabalamayın. Çabanızın sonucunda zaten size güvenecekler. Yani kendiniz üzerinde çalışın her zaman. Karşınızdaki size değer vermiyorsa o zaman demek ki ben kendimi yeterince değerli hissetmiyorum. Ya da karşımdakinin gözünde değersizim. O zaman kendimi cilalayayım, parlatayım ve değerli hale geleyim. Bu çabanın içerisine girmeniz lazım. Yani karşıdakiden zorla, karşındakinden zorla alamazsın hiçbir şeyi. Hiçbir şeyde zorlama yok. Özellikle dinde asla zorlama yok. Bütün gücünüzle kendinizi geliştirmek için uğraşın. Kimin sizi değerli gördüğünün önemi yok. Siz kendinizi değerli gördükten sonra. Kimin size güvenmesi, güvenmemesi umrunuzda değil. Siz kendinize güvendikten sonra. Bazı başarı hikayeleri vardır. Kişi bir şey için çabalar, bir değer için çabalar. Der ki ben bunu değerli buluyorum ve bunun için gereken çabayı gösteriyorum. Sonuçta ben kendime güvenir bir halde olmak istiyorum. Yani güç unsurunu elimde tutmak istiyorum der. Mali kazançlar için çalışanlar ilk üç çakrayı çok yüksek derecede çalıştıran insanlardır. Başkaları için değil, kişiseldir zaten ilk üç çakra. Daha çok ben deriz orada. Ben değerliyim, sen bana böyle davranamazsın. Güvenini zedeleyecek bir şey mi yaptım diye sormanız lazım. Bana neden güvenmiyorsun diye sormanız lazım. Bana güvenmek zorundasın denmez. Bana değer vermek zorundasın denmez. Hiç kimsenin hiçbir şeye zorunluluğu yok çünkü. Ben sizin zorla güveninizi kazanamam. Sizi bir şeye zorlayamam. Sizi kontrol etmeye çalışamam. Hani bir paylaşım yapmışım. Tırnağıma bile müdahale etmiyorum. Kendi kafalarına göre uzuyorlar. Bir bakıyorum buradan kırılmış mı? Onu törpülüyorum. Tırnak bile kesmiyorum ben. Yani seni nasıl kontrol etmeye çalışabilirim? Sana nasıl müdahalede bulunabilirim? Nedir? Uyarıda bulunuruz. Uyarımı dikkate alırsan, bana değer veriyorsan, vermiyorsan yapma. Veriyorsan yap. Bana güveniyorsan, güvenmiyorsan yapma. Güveniyorsan yap. Benim sözümü kabul ediyorsan ve beni seviyorsan yap. Kendini kontrol etmeye çalış. Gereken iradeyi de göster. O zaman zaten olacak. O olay gerçekleşecek. Yani o olay sana teslim olacak. Sen de zaten son aşamasına kadar o şeyi götürmüş olacaksın. Yani bütün çakralarla birden, bütün duyularınızla birden tetikte olmak. Bu kelimeyi çok sık kullanır spiritüeller. Tetikte olmak nedir? Bu bana yamuk yapacak, ben anlıyorum. Demek tetikte olmak değil. Sen gözlerini açmışsın, o kişinin yanlışını arıyorsun. O yanlış da mutlak bulursun zaten. Mutlak bulursun, karşına çıkar. Çünkü baktığın şey o. Ama Türk kadının dediği gibi benim eşim yapmaz öyle bir şey dersen
Onu diyenlerin eşleri de genel olarak yapmıyorlar. Ama kişi kendini kandırıyorsa eşi de onu kandırır. Kişi kendini nasıl kandırır? Değer görmediği bir yerde durarak kandırır. Ya da değer vermediği halde, kendine daha çok değer verdiği halde orada durarak kandırır. Çocuklarım için burada durmak zorundayım diyerek kandırır. Mutsuzum ama olsun. Geleneğimiz, göreneğimiz böyle. Ben bırakamam diyerek kandırır. Birçok sebep var yani. Genelde de insanlar ilk üç çakrada takılıyorlar. Maalesef. Bir kişiye güveniyorsun, onu seviyorsun. Onunla birlikte kendini kontrol etmeyi öğreniyorsun. Ama bunları sana yaptırtan kişinin iradesi sana iradeyi öğretecekken sen bana güç uygulayamazsın diyorsun. Çünkü kendin iradeye kavuşmuşsun ve o iradeyi bırakmak istemiyorsun. Bu da çok mantıklı yani. Hangi kelimeleri kullanıyoruz? En fazla. Nelerden şikayet ediyoruz? Güçten güçsüzlükten şikayet ediyorsak ya kendimize ya karşımızdakine güvenmiyoruz. Paradan, değerden söz ediyorsak, yanlıştan doğrudan söz ediyorsak, suçludan suçsuzdan söz ediyorsak ikinci çakraya çalışıyoruzdur. Sorunumuz orada. Bunu geliştirmemiz lazım. Yani oradaki konuya odaklanacaksın ve o konuyu çözmeye çalışacaksın. Fakat kendinde çözmeye çalışacaksın. Hani eşime her zaman şunu söylemişimdir. Eğer bir yerde bir yanlış buluyorsan, yapmadığın bir konu ya da eksik olduğunu düşündüğün bir konu buluyorsan bana lütfen uyarıda bulun. Ki ben de kendimi düzeltebilmek için bir fırsat bulayım. Eksiğimi tamamlamak için bir fırsat. Çünkü karşımızdakiler gösterir bizim eksik noktalarımızı. O yüzden karşımızdakilerle sınanırız. Nefsler bitene kadar. Nefsler bittikten sonra yani hiçbirisiyle ilgili bir kaydınız yok ki sizin zaten. Biri size değer vermiş, vermemiş, size güvenmiş, güvenmemiş, sizi kontrol etmeye çalışmış, çalışmamış, size güç gösterisi yapmış. Önemli mi? Değil. Birisi kendine çok fazla güvenen bir insan, ben işte herkesi delirtirim, çıldırtırım demiş. Benim karşımda kimse duramaz, bana kimse sabredemez. Yani aslında çok da değerli olmayan bir şey için mücadele ediyor ama yani o kadar gücüm var benim demiş. Demişler ki yok, sana dayanabilecek birisi var. Götürüyorlar onu bir ermişin karşısına ve onu işte çıldırtacak şeyler söylüyor normalde karşıdaki. Normalde yani nasıl böyle bir şey yaparsın, sen benim hakkımda nasıl böyle düşünürsün ya da bunları bana nasıl söylersin demesini bekliyor. Ama karşıdaki kişi hiç tepkide bulunmuyor. En sonunda bu atıfta bulunan kişi diyor ki yani bunu nasıl başarıyorsun? Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun diyor. Bunu anlatmıştım herhalde. O da diyor ki evladım, ben sana bir hediye versem. Yani sen bana bir hediye versen. Hediyeyi ben kabul etmesem. Hediye kimde kalır? O da diyor ki bende kalır. Sen bana o kadar laf söyledin. Ben bunları kabul etmedim. Kimde kaldı? Sende kaldı. Yani çabalayan, bir şeyler için uğraşan ya da güçlüyüm diyen insan ne yapıyor? Yeri geliyor güçsüz duruma da düşebiliyor. Yani bizler kendimizden ne kadar eminsek o kadar olaylardan etkilenmiyoruz. Nefsler bitene kadar bizler bir şeylerden etkilenmeye devam edeceğiz canlar. İster istemez. Güç unsuru güven unsuruyla bağlantılı. Yani sen evet kendine çok güvenemiyor olabilirsin ama kendine güvenen insanlarla yan yana bulunursan,
Onlar sana kendine güvenmeyi öğretebilir. Kendine güvenmemenin sebebi de senin güvenini zedelemiş olmalarıdır. Öyle düşünürsün. Fakat sen kendine değer vermiş olsaydın yeterince, zaten senin güvenini kimse zedeleyemezdi. O yüzden demek ki bazı noktalarda bazı eksiklikler var ve buradaki eksiklikleri tamamlayalım diye aslında bu insanlar karşımıza çıkıyor. İkinci çakrayı tamamlayalım, dördü tamamlayalım, altıyı tamamlayalım diye. Yani onlarda bulduğumuz yanlışlar bizim kendi eksikliklerimizi gidermemiz için bir fırsattır canlar. Bize daha çok varlık katar. Bize artı özellikler katar. Hani atomda protonlar gibi düşünün bunu. Dışındakiler eksi yüklü. Proton artı yüklü, elektron eksi yüklü. Yani o eksiyle gelecek sana. Çevren hep eksilerle dolu olacak. Ama sen ne yapacaksın? Buradaki artınla bunlarla baş etmeyi öğreneceksin. Senden o eksiği almaya çalışacak, sana eksi vermeye çalışacak. Bu konulara da gireceğim, değerlik konusuna. Haliyle bizler gitgide ne yapıyoruz? İlişkilerle yoğruluyoruz ve kendi zayıflıklarımızı, kendi korkularımızı yenmenin yolunu ancak oradaki negatif durumla karşılaşarak halledebiliyoruz. Başka türlü değil. Hani çocukluğunda hiç sevgisizlik görmemiş, hiç kötülük görmemiş, kötülüğün ne olduğunu bilmeyen insanlar var. Hiç kimseye bir zararları dokunmayan insanlar var. Bunlar ne yapar? Kendilerini zarar vermek pahasına da olsa, başkalarından zarar da görseler bunu zarar olarak algılamazlar. Yoktur onun öyle bir niyeti canım derler. Fakat kişi ne zaman nefsleri bitiriyor, o zaman o zarar vermeye çalışanlarla baş etmeyi o zaman öğreniyor işte. O zaman anlıyor, diyor ki ha evet, yani ben diyor çok fazla güçlüymüşüm demek ki sevgi gördüğüm için. Ama böyleleri de varmış. Aydınlanmak teslim olmaktır. Aydınlanmak küçülmektir. Ve bizler önceden devasa olan o nefsimizi attığımız için küçülüyoruz canlar. İster istemez. Haliyle kendimizi tekrar güçsüz hissediyoruz. O yüzden kabirden çıktıktan sonra olay neyle başlıyor? Genel olarak 3. çakra ile başlıyor. Temelde. Çoğunluk için. Ne yapıyorsun? O zaman senin güvenini zedeleyecek ya da senin gücünü alacak unsurlarla karşılaşıyorsun. Onlarla tekrar bir mücadele içerisine giriyorsun. Evet, kendine güveniyor olabilirsin. Bunu zaten yaşadın, geçtin. Kendine güvenerek öldün zaten. Yani oradaki cesaretle öldün sen ama sonrasında nedir? O özgüven denilen şey. Kendimize verdiğimiz değer içeride kalsa dahi dışarıda yine ya hala böyle insanlar mı var dediğimiz durumları yaşayabiliyoruz. Fakat şu an ben aydınlanmayanlar üzerinden anlatmaya çalıştım. Yani bir şeyler kazanmaya çalışan, belli şeyleri hala almak için çabalayan insanlardan bahsettik. Ama almanın yerine vermeye odaklanmak lazım. Vermeye. Zaten yeterince aldıysanız, yola çıkmadan önce aslında yeterince aldıysanız ancak o zaman verebiliyorsunuz. Yeterli doyumunuz varsa, size değer veren insanlar varsa, size güvenen insanlar varsa, zaten doğuştan aslında belli bir ergenlik dönemine kadar bunları zaten edinmiş oluyorsunuz sizler. Yani karşındaki insan sana değer verir, sana güvenir, seni kabul eder. Bazı şeyleri senin kontrolüne bırakır. Ya da bunu yapabilirsin der, sana cesaret verir. Kendisi de yapabilecekken sana o iradeyi verir. Teslim olabilir. Fakat bunu ergenliğe gelmeden, daha değer görmemiş, hiç kimseden değer duygusunu almamış, kavgalı gürültülü, değersizlik alanında bulunan insanlar var. Bu insanların tabii ki değer olgusunda çok fazla takılmaları da çok normal. Çünkü hala karşıdan
almaları gerektiğini düşünüyorlar. Yani çok fazla içki olgusu varsa, dayak olgusu varsa, çocukluktan itibaren hep yalnız bırakıldıysa, değer görmediyse, ilgi görmediyse, bu insanlar başkalarının ilgisini çekmeye çalışır. Onlardan değer görmeye çalışır. İlgi görmeyi değerle bağdaştırır. Ama bu alışkanlıkları aileden aldığı için o da onlar gibi davranır. Düzeltmek için de gerekli enerjisi yoktur. Ancak kendisine çok fazla değer verip çok fazla ilgi gösteren insanlar görürse, yanında bulursa o zaman şekil değiştirmeye başlar. Ama şekil değiştirip de ilgiyi oradan gördükten sonra da bu bana ilgi verdi, bu bana değer veriyor, sen bana değer vermiyorsun diyerek diğerini yine değersizleştirmeye devam eder. Yani bu bizim biraz aileden, yetiştiğimiz çevreden aldığımız sonradan edinilmiş özelliklerimiz. Ama bizim genetiğimizde böyle bir şey yok canlar. O yüzden herkes değerli. O yüzden herkes güvenli olmayı hak ediyor. Güvensiz durumlarla baş etmeyi öğreniyor. Herkes anlayış geliştirebilir. Herkes iradeyi eline alabilir. En sonunda da herkes teslim olabilir. Gerçek huzur da teslimiyettedir zaten. Bizler teslim olamadıkça, olayları kabul etmedikçe, kontrol etmeye çalıştıkça olaylar tam tersi şekilde işlemeye devam edecek. Yani bizim yapacağımız şeye odaklanmamız lazım. Burayı çok fazla, yani buna bir duygu yüklememeyi öğrenmemiz lazım. Olay bu. Biz bir durum yaşıyoruz, durumu hemen yorumluyoruz, buna duygu yüklemesi yapıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bir tanımda bulunuyoruz. Oradaki tanıma göre de çakrasal olarak etki tepki içerisine giriyoruz. Ama durum düşündüğümüzün tam tersi de olabilir. Düşündüğümüz şekilde olmayabilir de. Ya da sonuç düşündüğümüz gibi olmayabilir. Ama ne zaman teslimiyet olursa o zaman durumlar düzeliyor işte. Karşıdaki sizi eleştiriyor. Tamam. Eleştirebilirsin. Buna açığım. Korkmuyorum. Aldatabilirsin. Açığım, korkmuyorum. Değersizleştirebilirsin. Buna da açığım. Korkmuyorum. Korku yoksa zaten orada bir güç vardır. Orada bir birikim vardır. Yani o kişinin bizi değersiz görüp görmemesi bizim için önemli değildir. Ama o kişi birilerini değersiz görmeye devam ettiği müddetçe gereken değeri, hak ettiği değeri de alamayacaktır. Ne yapıyoruz bizler? Uyarıda bulunuyoruz. Yaptığımız sadece budur yani. Bu şekilde davranarak değer görmeyi bekliyorsun. Yapma. Bu şekilde güven kazanamazsın. Güven veremezsin kimseye. Yapma. Anlayışlı davranmazsan, sevgisiz davranırsan, sevgiyi hak etmezsin. Seni insanlar sevmez. Sevenler de seni olduğu gibi sevmez. Bir şeyler için sever. Yapma. Bırak kontrol etmeye çabalama. Çabaladıkça kontrolsüz durumların içerisine giriyorsun. Çabaladıkça risk alıyorsun. Yapma. Kendi iradeni daha bulamamışsın. İradesizce, kontrolsüzce bir şeyler yapma telaşının içerisindesin. Gövde gösterisi yapma telaşındasın. Yapma. Hani Mevlana'nın da var ya, etme. Etme. Yani belli bir olgunluğa erişmiş olan insanlar size bir şeyler vermeye ya da size bir şeyler katmaya çalışmazlar canlar. Bunu yap demezler. Uyarı zaten budur. Yapma.
Yapılmaması gerekenleri ya da eksik olan noktaları aktarmaya çalışırlar ki bu konuda güçlenin. Yoksa zengin olmanın milyon yolu, mutlu olmanın trilyon şekli, bir sürü ilişki modeli, para için, güç için, konfor için bunları yapın, başarı için bunları yapın. Bizim yaptığımız tam tersidir. Biz yaptık, siz yapmayın uyarısı. Çünkü bunu tecrübe ettik biz. Tecrübe ettiğimiz için hani tecrübe konuşuyor. Biz de gerektiğinde risk aldık. Biz de gerektiğinde kabulsüzlük yaptık. Biz de gerektiğinde belki değer vermedik. Ama değer vermediğimizde değerde görmedik. O yüzden bunları yapmazsanız yolunuz daha açık olur. Uyarımız sadece budur yani. O da sevgimizden, koruma içgüdümüzden. Hepinizi seviyorum. Yolunuz açık olsun.